Merhaba, ben Enes Gider. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencisiyim. Geçtiğimiz bahar ve yaz döneminde Ukrayna'ya gittim, tez dönemindeyken. Orada 6 ders aldım. Daha sonra da Temmuz ortasında geri döndüm. Öncelikle gitmeden önce de bilgilendirildiğim gibi ikinci dilim olan İngilizceyi geliştirme fırsatı buldum. Çünkü akademik olarak terimlere hakim olsam da gündelik konuşmada o kadar gelişmiş değildim. Bu konuda ilerledim. Kendi başıma hayatı sürdürme ve zorluklarla baş etme konusunda bir beceri kazandım. Özellikle salgın dönemi buna katkıda bulundu. Ve farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşama kültürünü edindim. Nijeryalı, Ukraynalı, İtalyan, İngiliz, hemen hemen her kültürden insan vardı orada. Daha önce bir sempozyum için Ukrayna'ya gitmiştim. Orada arkadaşlarım vardı. Ülkenin ne kadar sıcak olduğunu görmüştüm iklimine aykırı olarak. Ayrıca Erasmus programının sağladığı ekstra avantajlar da daha cazip kıldı orayı. Ülkede en çok dikkatimi çeken şey, Türkiye'deki o pratik zeka dediğimiz şey, bazen de kuralsızlığa yol açan düşünce yapısının tam tersi orada vardı. Her şey oldukça yavaş, stabil ve kurallara bağlıydı. Kiev'de çok fazla tarihi ve kültürel alan var, pek çok sergi var ama mutlaka o tepeye çıkıp bir panoramasını görün isterim şehrin. Latin alfabesi kullanmıyorlar. Önce insan kör gibi hissediyor kendini. Yavaş yavaş benzetmeye çalışıyor. Başta bir yanlış benzetiyor. Daha sonra alfabeyi öğrenince çat pat zaten sözcükleri de çıkarıyorsunuz. Bu zorlukta aşılıyor. İlk fırsatta gitmeyi düşünüyorum. Hatta Nijeryalı komşularım beni seremonilerine davet etti. Mezuniyet seremonilerine. Başka bir fırsatım olursa da mutlaka giderim. Zaten orada ilk akademik yayınımı da hazırladım. Mutlaka gideceğim yine. Ülkeye giriş ya da çıkışta herhangi bir sıkıntı olmadı. Yalnızca kuralların işlemesini sağlamak için bütün Erasmus ofisleri fazla titiz davranıyor. Buna hazırlıklı olun ama aşılmayacak bir sorunla karşılaşmadım. Biraz benzetmek gerekirse Kadir Has Üniversitesi çağa son derece uygun, altyapısı her zaman güncel ve olanakları bol bir üniversite. Ukrayna'daki üniversite devlet okuluydu. Bizim devlet üniversitelerine benzetebiliriz daha çok. Gelişime açık bir üniversite. Hayat pahalılığı aşağı yukarı Türkiye gibi. Özellikle de yerli insanlarla iletişiminizi güçlü tutup oraların ipuçlarını öğrenirseniz gayet yeterli bir hibe. Az da olsa farklı ülkelerden Erasmus öğrencileri vardı. Özellikle Fransa'dan gelen kız arkadaşım ve Çekya'dan gelen erkek arkadaşımla çok güzel vakitler geçirdik. Kültürel, tarihi yerleri ziyaret etmenin yanında birlikte keyifli anlar da yaşadık. Karşı taraftaki Erasmus ofisi bununla ilgili çeşitli seçenekler sundu. Tavsiyelerde bulundu. Ben yurtta kaldım. Yurtlarda odalar 2 kişilik ama isterseniz tek kişide kalarak, eğer oranın da kapasitesi o an için yeterli ise yaşayabiliyorsunuz. Odalarda dolap, masa, yatak ve raflar mevcut. İsterseniz kendi eşyalarınızı da oluşturabilir ya da taşıyabilirsiniz. Ortak kullanılan bir banyo ve bir de mutfak var. Yurt beklentisine göre giderseniz gayet kullanışlı bir yer. Kimi personel ve akademik kadro dil sorunu yaşasa da yine de hepsi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordu. Özellikle Erasmus ofisi sizin bir arkadaşınızmış gibi size yaklaşıp bütün sorunlarınızı içtenlikle çözdüler. Ne yazık ki pandemi sürecine başka bir ülkede yakalandım. Bu korkutucu koşullara orada denk geldim ama gerek oradaki okulun Erasmus ofisinin gerekse Kadir Has Üniversitesi'nin hem Erasmus ofisinin hem de bütün diğer birimlerinin sürekli bilgilendirmesi ve yardımcı olmaya çalışmasıyla kolaylıkla geçti diyebiliriz göreceli olarak. Sürekli haftalık olarak bilgilendirmelerde bulundular. Ne zaman, nerede ne yapmamız gerektiğini ya da neyden kaçınmamız gerektiğini söylediler. Ukrayna hükümeti bu süreçte önlemleri çok sıkı tuttu. Uzun bir dönem zaten dışarı çıkmak bile neredeyse yasaktı. Ben de olabildiğince seyrek dışarıya çıkarak ve insanlarla az temas ederek bu sorunu atlattım. NAUKMA kısa vadede uzaktan eğitime geçerek Türkiye'deki pek çok okulda olduğu gibi eğitimi de sürdürdü kesintiye uğratmadan. Olabildiğince bizim üzerimizdeki stresi almaya çalıştı her iki okulda. Ben öncelikle test çalışmamda yararlanabileceğim bilgiler edinmek amacını gütmüştüm giderken. Ama beklenmedik bir şekilde bir fırsat doğdu önüme ve daha önceden tanışmış olduğum Ukraynalı akademisyen arkadaşım salgın dönemiyle ilgili bir makale önerisinde bulundu. Ve yayınımız yakında, önümüzdeki birkaç ay içinde, kış döneminde Ukrayna Ulusal Akademisi'nde, Başbakanlığa bağlı bir birim burası, yayınlanacak. Böylelikle ben de akademik hayata resmi olarak adım atmış bulundum. Aslında
hepimiz başta adını daha çok bildiğimiz ülkelere gitmeye çalışıyoruz. İspanya, İtalya, İngiltere gibi. Sanki öteki ülkeler yeterince güzel değilmiş gibi davranıyoruz. Ama hem Erasmus verdiği ekstra hibelerle bizi teşvik ediyor bu duruma, hem de siz de gittiğinizde göreceksiniz ki bu ülkelerin öteki ülkelerden yaşam olarak geri kalır bir yanı yok. Yalnızca farklı deneyimler, farklı kültürler, hepsinde aynı olanaklara sahip olabilirsiniz. İster Ukrayna olsun, ister de bu programdaki öteki ülkeler olan Gürcistan, İsrail ya da Azerbaycan olsun, çekinmeden gidebilirsiniz. Çünkü öğrencilerin zamanı bol, parası az olur ve ayrıca hiç tanımadığınız bir kültürde başa çıkmak biraz daha zor olur. Ama burada hazır düzen var, sizi bekleyen ve size yardımcı olmak isteyen insanlar var. Mutlaka tavsiye ediyorum herkese.